Bugün 7 bağımsız Türk devleti bulunuyor. Bunların dışında Rusya ve Moldova'da özelliğini ilan eden cumhuriyetler de var. Fakat Türkistan'da öyle bir bölge var ki burayı ve burada yaşayan Türkleri pek fazla bilmiyoruz. Özbekistan'ın özerk bölgesi Karakalpakistan, Özbeklerden bağımsızlığını isteyen Türklerin yaşadığı bir bölge. Bugün yaklaşık 2 milyon civarında nüfusu olan Karakalpakistanlılar bir yandan kendi özgürlüklerini isterken diğer yandan dünyanın en ağır çevre felaketlerinden biriyle uğraşmak zorunda kalıyor. Çünkü Aral Gölü'nün kuruması onları doğrudan etkileyen bir sorun. Peki kim bu varlığından haberdar olmadığımız Türkler ve tam olarak ne istiyorlar? Özbekistan'ın kuzeybatısında yer alan bu bölge yüz ölçümü olarak yaklaşık 166.600 kilometreye tekabül ediyor. Yani Karakalpakistan, Özbekistan'ın en büyük idari bölgelerinden birisi. Öte yandan diğer Türk devletleriyle kıyaslayacak olursak Azerbaycan'dan daha büyük topraklara sahipken neredeyse Kırgızistan'la aynı büyüklüğe sahip. Karakalpaklar Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası. Bugün Özbekistan'ın çatısı altında özellikle varlıklarını devam ettiriyorlar. Ancak buna rağmen bölgenin siyasi statüsü daima tartışma konusu olmuştu. Çünkü 1993 yılında Özbekistan ve Karakalpakistan arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmaya göre Karakalpakistan 20 yıl sonra yani 2023 yılında kendi geleceğini belirlemek için referandum yapma hakkına sahipti. Ancak bu referandum hiçbir zaman gerçekleşmedi. Özbekistan yönetimi Karakalpakistan'ın bağımsızlık talebini bastırmak için bazı politikalar uyguladı. Özellikle 2022 yılında anayasa değişikliği girişimi sırasında yaşanan Karakalpakistan protestoları bu gerilimin en açık göstergesiydi. Özbekistan yönetimi anayasada değişiklik yaparak Karakalpakistan'ın özerk cumhuriyet statüsünü kaldırmak istedi. Bu girişim halk arasında büyük bir öfke yarattı. Çünkü Karakalpakistan'ın 1993 anlaşmasına göre kendi kaderini tayin etme hakkı vardı. Yani isterse bağımsızlık için referandum yapabilirdi. Ancak bu hakkın ortadan kaldırılması Karakalpak halkının varlığını tehdit eden bir adım olarak görüldü. Bu yüzden protestolar birkaç gün içerisinde büyüdü. Özbekistan güvenlik güçleri sert müdahalede bulunmak zorunda kaldı. Resmi rakamlara göre 21 kişi hayatını kaybederken 500'den fazla kişi yaralandı. Olayların ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev anayasa değişikliklerini geri çekmek zorunda kaldı. Fakat olayların sonucunda yüzlerce Karakalpak tutuklanmıştı. Dilerseniz bu olayları jeopolitik açıdan ele alalım. Karakalpakistan, Özbekistan'ın kuzeybatısında Kazakistan'a komşu. Bu nedenle stratejik olarak büyük bir öneme sahip. Çünkü Amudarya Nehri buradan geçiyor ve Hazar Denizi'ne açılan yolların bir kısmı bu coğrafyaya uzanıyor. Bu yüzden bölgenin bağımsızlık talebi sadece Özbekistan'ın iç meselesi değil. Eğer Karakalpakistan bağımsızlık mücadelesinde ısrar ederse Kazakistan, Rusya ve Çin gibi aktörlerin de işin içine girmesi muhtemel. Özellikle Rusya, Karakalpak diasporasını destekleyerek bölgeyi bir baskı unsuru haline getirebilir. Bu noktada önümüzdeki yıllarda Karakalpakistan için 3 olası senaryo öne çıkıyor. Özbekistan'la entegrasyonun artması. Bunun için ekonomik yatırımlar gerekiyor. Yahut özellik haklarının genişletilmesi. Ki bu biraz daha makul gibi görünüyor. Böylece halkın talepleri dikkate alınır, iç huzur sağlanır. Geriye kalan son seçenek ise Karakalpakların bağımsızlık yönünde adım atması. Ancak bu durum en son değil, hiç olmamasını umut ettiğim bir olasılık. Çünkü olması durumunda jeopolitik dengeleri değiştirecek birçok faktör yaşanabilir. Karakalpakistan eğer ayrılırsa Özbekistan hem toprak hem de prestij kaybeder. Bu nedenle Taşkent yönetimi Karakalpakistan'ın bağımsızlığını kolay kolay kabul etmeyecektir. Hatta askeri baskı ihtimali bile doğar. Diğer açıdan bakıldığında Karakalpakistan Kazakistan'a komşu ve Karakalpak dili Kazakça'ya çok daha yakın. Ayrıca birçok Karakalpak Kazakistan'da yaşıyor. Kazakların bu doğrultuda bir talebi olur mu bilinmez.
Ancak Karakalpakların böyle bir olasılığı düşünmesi Türkistan'da karışıklıklara neden olabilir. Daha önce Kırgızistan ve Özbekistan arasında toprak savaşları yaşandığı bir gerçek. Ama tüm bunlar kısa süreliydi ve neyse ki büyük bir savaşa dönüşmedi. O yüzden coğrafyada atılacak olan adımların hassas olması gerekiyor. Son olarak Rusya ve Çin açısından olayları analiz etmek gerekirse, Rusya Türkistan'daki etkisini korumak için Karakalpakistan'ın bağımsızlığını bir koz olarak kullanabilir. Bağımsız Karakalpakistan'ı destekler gibi yapıp Özbekistan üzerinde baskı kurar. Ama gerçekte Karakalpakistan'ı kendi etki alanına alır. Böyle bir şeyin yaşanması Rusların elbette işine gelir. Çünkü son yıllarda buradaki ticaretin çok büyük bölümünü Çinlilere kaptırmış durumdalar. Bu yüzden Çin burada yaşanacak olası bir istikrarsızlığı tercih etmez. Çünkü bu bölge onların kuşak ve yol projesi için kritik bir öneme sahip. Velhasıl her ülkenin kendi amaçları doğrultusunda planları olduğu muhakkak. Önemli olansa burada huzuru kalıcı kılmak ve barış içinde yaşamak. Çünkü Özbekistan ve Karakalpakistan zaten kendi içinde büyük problemlerle uğraşmak zorunda. Çünkü Aral Gölü'nün %90'ından fazlası yok oldu. Geriye kalan birçok küçük gölcük balıkçılığı desteklemek için yapay olarak besleniyor ama bu halkın geçimini sağlamaya yetmiyor. Kuruyan göl yatağı ise tuz fırtınaları yaratıyor. Bu fırtınalar topraktaki pestisit ve ağır metallerle birleşince kansere, solunum yolu hastalıklarına ve çocuk ölümlerine yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Karakalpakistan, Orta Asya'nın en yüksek kanser ve tüberküloz oranlarına sahip bölgesi. Öte yandan içme suyu da büyük bir sorun. Halkın önemli bir kısmı temiz suya erişemiyor. Özbek hükümeti bazı projeler başlatmış olsa da bunlar aslında yetersiz kalıyor. Bu yüzden Karakalpakistan halkı kendini hem siyasi hem de çevresel bir kuşatma altında hissediyor. Ayrıca Karakalpakistan'da işsizlik oranı da çok yüksek. Tarım pamuğa dayalı, sanayi neredeyse yok. Balıkçılıksa bitmiş durumda. Bu yüzden gençlerin çoğu Kazakistan ve Rusya'ya göç ediyor. Çalışmak için gidenler geride ailelerini bırakıyor ve bu göç Karakalpakistan'ın nüfus yapısını da değiştiriyor. Öte yandan Amudarya Nehri bölgenin kalbinden geçiyor. Bu nehir tarihi boyunca Karakalpakistan'ı tarıma elverişli hale getirmişti. Ancak günümüzde Sovyet döneminden kalan yanlış sulama projeleri yüzünden Amudarya'nın suları Aral Gölü'ne ulaşamıyor. 20. yüzyıldan itibaren uygulanan yanlış sulama politikaları Aral Gölü'nün neredeyse tamamen kurumasına yol açtı. Böylece Karakalpakistan büyük bir çevre sorunuyla yüzleşmek zorunda kaldı. Bugün bu coğrafya dünyada iklim göçlerinin ve çevresel felaketlerinin en somut örneklerinden birisi olarak gösteriliyor. Dilleri Kazakça'ya yakın bir Kıpçak lehçesi olarak kabul ediliyor. Ama tarih boyunca Özbekçe, Kazakça ve Rusçanın etkisiyle çok sayıda kelimeyi bünyesine de kattı. Bilmeyenler için ifade etmem gerekirse Karakalpak dili günümüzde UNESCO tarafından tehlike altındaki dillerden birisi olarak gösteriliyor. Dil üzerinden konuşmaya başlamışken Karakalpakların köken tartışmalarına değinmek istiyorum. Çünkü tarihçiler arasında Karakalpakların kökeni üzerine farklı görüşler bulunuyor. Bir grup araştırmacı onların Kıpçak Konfederasyonu'nun bir parçası olduğunu ileriye sürüyordu. Bu görüş özellikle Karakalpakçanın Kazakça ile yakınlık göstermesine dayanıyor. Başka bir grupsa Karakalpakların Harazem bölgesinde yaşayan eski Oğuz boylarından türediğini savunuyor. Özellikle 16. yüzyıldan itibaren tarihi kayıtlarda Karakalpak adıyla anıldıkları görülüyor. 18. yüzyılda Hokan Hanlığı ve Hivi Hanlığı arasında sıkışmış, sürekli göç etmek zorunda kalmışlar. Buna rağmen ana yerleşim alanları bugünkü Karakalpakistan'ın bulunduğu Amudarya deltası olmuştu. Fakat 19. yüzyılda Türkistan'ı işgal eden Çarlık Rusyası Karakalpakların yaşadığı bölgeyi de topraklarına kattı. Karakalpaklar bu dönemde önce Rusya'ya bağlı Kazak Bozkır yönetimine, sonra da 1873'ten itibaren Hiva Hanlığı'na bağlı özerk bölge olarak idare edildi. 1924 ulusal sınırlandırma döneminde ise coğrafyada etnik cumhuriyetler ortaya çıktı. İşte bu dönemde Karakalpaklara Karakalpak Özerk Oblastı verildi. Ancak Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlı konumdalardı. 1930 yılında ise
doğrudan Moskova'ya bağlandılar. Böylece Karakalpak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuş oldu. 1936 yılında idari bir kararla Karakalpak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin içerisine dahil edildi. Sonra zaten 1991 yılında Sovyetler dağıldı ve böylece Karakalpak Özerk Cumhuriyeti Özbekistan'ın bir parçası haline geldi. Süreci daha iyi anlamanız adına bunları bilmeniz gerekiyordu diye düşünüyorum. Ancak şu bir gerçek ki her iki görüş de aslında şunu ortaya koyuyor. Karakalpaklar Türk halklarının ayrılmaz bir parçası. Dilleri, gelenekleri ve yaşam tarzları bakımından Kazaklar, Özbekler ve Türkmenlerle güçlü bağlara sahipler. Öte yandan Karakalpak kelimesi tarihsel ve kültürel açıdan oldukça dikkat çekici anlama sahip. Kara, Türk dillerinde siyah, kalpak ise geleneksel başlık demektir. Yani Karakalpaklar siyah başlık giyen insanlar anlamına geliyor. Bu ad onların göçebe dönemlerinde kullandıkları kıyafetlerle bağlantılı. Türk ve Moğol halklarının çoğunda bu başlıklar sadece giysi değil, aynı zamanda bir kimlik sembolüydü. Bizim için herkes oldukça önemli ve esas olan Türk kardeşliği. Bu husus sadece Türk kimliği için değil, tüm dünya için geçerli. Çünkü bizler yurtta sul, cihanda sul diyen bir ataya sahibiz. Dünyayı zor günlerin beklediği bu dönemde en çok buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Umarım kimsenin kalbini kırmadan önemli bilgiler verebilmişimdir. Dilerseniz siz de düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek ve kanala abone olarak tercümanla çıktığım bu yolculukta bana destek olabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.